Şu yukarıda bir meşe ağacı var. Epeyce büyük bir ağaç. Ziyaret olarak kabul ediliyor. Hemen altında şurada bir başka bir büyükçe bir meşe ağacı vardı. Bizimkiler ziyaret olarak görürdü mesela. Bizimkiler güneşe döner, sabah güneş doğduğunda güneşe dua eder. Gece ay doğar, aya dua eder. Ateşe su dökmezler mesela. Ateşin harından dolayı mesela. Doğaya inanılmaz bir şey var. Hani hakikaten saygı var o anlamda. Ben gidersem sazım sen kal dünyada hey. Gizli sırlarımı aşikar etme hey. Lal olsun dillerim söyletme ya da hey. Garip bülbül gibi ahu zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey. Garip bülbül gibi ahu zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey. Köyüme gelince gerçekten huzur buluyorum burada yani. Sıkılmıyorum hiç. Doğa güzel, insanlar, komşularımız hani çok güzel. Evde hissediyorsun Seviyorum. değil mi kendini? Tabii kesinlikle. Evet. Hani ben burada olmalıyım diyorum yani gerçekten. Hı-hı. Bahçede dut iken bilmezdin sazı hey. Bülbül konar mıydı dalına bazı hey. Hangi kuştan aldın sen bu avazı hey. Söyle doğrusunu gelin kar etme hey, kar etme hey, kar etme hey, kar etme hey. Söyle doğrusunu gelin kar etme hey, kar etme hey, kar etme hey, kar etme hey. Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pülümür'ün Ardışlı köyündeyiz. Eski ismiyle Gersunut köyü. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz gibi Yel Dağları var. Bugün de bu köyde bize rehberlik eden Ercan hocamız var. Merhaba hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olasın. Hoş geldin köyümüze. Hoş bulduk. Şimdi tabii ben biraz yeni geldiğim için heyecanlıyım. Köyün ismini doğru söyledim inşallah. Yo, doğru. Eski adıyla Gersunut, yeni adıyla Ardışlı köyü burası. Köyümüz 90'lı yıllarda boşaldı. Yıllar sonra tabii köylülerimiz işte köye tekrar geri dönüş yaptılar. Evler tabii bakımsızdı, yıkılmıştı. Harabeye dönenler vardı. Hatta onarım yaptılar. İşte düzenlerini kurdular böyle. Şimdi gelip bostan ekiyorlar. Ekip biçiyorlar. Üretim yapan, işte arıcılık yapan köylülerimiz var. Şu an kaç hane köyünüz? Şu an 10 eviz. Neyse ki. Kışın kalan yoktu. Kışın kalan yok, evet. Evet. Kasım ayı itibariyle köy boşalıyor. Kış şartları burada zor tabii. Şimdi karşıdaki arkamızda gördüğümüz yerler Yel Dağları değil mi? Yel Dağı, evet, burası Munzur Dağları'nın en doğu ucu diyebiliriz. Evet. Dağların öte yüzünde Erzincan, Çağlayan, Girlevik şelalesi hatta bizim bu dağların hemen ardına düşüyor yani. Erzincan'a da çok yakın bir konumdayız evet, aslında. konum olarak da öyle, yakınız yani Erzincan'a. Evet. Peki sen ne yapıyorsun? Burada ne işle uğraşıyorsun? Ben esasında müzik öğretmeniyim. Ancak işte arılarımız da var. Bir taraftan da işte bal üretimi şöyle yapıyoruz. arılara doğru da hem yürüyelim mi? Tabii ki. Evet, seni dinliyoruz. Müzik öğretmeniydiniz. Nerede okudunuz? Evet, Ege Üniversitesi mezunuyum, konservatuar. Daha sonrasında atandım. Şimdi Milli Eğitim'de müzik öğretmenliği yapıyorum. Şeyde misin? Tunceli Merkez'de misin? Tunceli Akpazar Ortaokulu'ndayım. Orada müzik öğretmeniyim. Yazları arıcılık yapıyorsun. Tabii aynen. Yani boşta kalan bütün zamanımı ben arılarla ve köyle geçiriyorum. Bütün hafta sonlarım benim burada köyde geçiyor. Ha, çok güzel. Evet.
Şimdi tabii ki arılığınız hemen köyde. Hiç yer değiştiriyor musunuz yoksa sürekli burada mısınız? Yer değişikliğini şehir içerisinde yapıyoruz. İşte memleketin baraj kenarına yakın, Keban'a yakın bölümleri rakım olarak hem düşük hem de barajın etkisinden kaynaklı daha ılıman bir iklime sahip oralar. Yani Pertek tarafı mı? Pertek tarafı, Mazgirt tarafına götürüyor arıcılarımız. Ben Mazgirt tarafına götürüyorum. 3-5 aylık bir kış ılıtma amaçlı orada oluyoruz. Sonra işte Mayıs itibariyle artık köyümüze geliyoruz. Burada kar çok yağdığı için baharın gelişi biraz geç oluyor yani. Evet. Mayıs'ta biz geldiğimizde şu yukarıdaki işte Yeldağ, Munzur'un son kolu dediğim o kısım karla örtülü oluyor tamamen. Bembeyaz oluyor yani oralar. Buralar daha yeni yeni çiçeklenmiş oluyor yani yeşermiş oluyor. Böyle arıların etrafını telle çeviriyorsun. Evet evet. Bu ayıya karşı aldığımız bir önlem. Yani tabii ayıyı öldürmüyor ama canını yakıyor yani. Güneş enerjisiyle şarj oluyor. Akşam otomatik devreye giriyor. Gece bunun sayesinde rahat rahat uyuyoruz biz de. Evet arkadaşlar, şu an kaç kovan arınız vardı? Yaklaşık 150 kovan arımız var. Gördüğünüz gibi hepsini de buraya koyduk zaten. Evet. Hasat yaptık. Hasat mevsimi bitti bizde. Arılarımızı kışlatma için hazır hale getirdik. İşte burada artık son günlerimiz diyebiliriz yani. Evet. Havanın soğumasıyla beraber işte Mazgirt tarafına güneye doğru gideceğiz biz de. Sezon nasıldı peki? Sezon bu yıl arıcılarımız açısından, benim açımdan da öyle tabii. Geçtiğimiz son 2 yıla göre iyi ortalama bir bal verimi elde ettik ve yüzümüz güldü yani. Çünkü öncesindeki 2 yıl maalesef çok düşüktü yani bal verimi. Çok istediğimiz şeyi, rekolteyi elde edemedik. Bu yıl ama iyiyiz yani, fena değil. Geçen 2 yıldan sonra yüzümüz güldü biraz, öyle diyelim. Sen petek misali Veysel'de arı hey, İnleşir beraber yapardık balı hey. Ben bir insan ulu sende dut dalı hey. Evet arkadaşlar, şöyle hemen size şurada su içen arıları göstermek istiyorum. Bakın. Çok güzel akan bir çeşme ve hemen önünde şöyle arılara bakın. Buradan suyunu içiyorlar. Su kaynakları bakımından nasıl hocam burası? Su kaynaklarımız bol. Yani gördüğün gibi zaten kentleşme yok, kirlilik yok, araç egzoz dumanı yok, fabrika dumanı yok. O bakımdan çok bakir, çok temiz bölgeler. Bu arada en yakın asfalta da herhalde bir 5 kilometre vardır evet, yani. Evet aynen. Asfalttan itibaren maalesef köy yolumuz da çok kötü. Aslında bu sizin için avantaj. Ben onu gördüm. Çünkü tabii. arıcılıkta ben de daha önce sertifika aldığım için Aha. yaklaşık en yakın asfalta, doğal bir bal üretiyorsanız en yakın asfalta 5 kilometre uzak olması gerekiyormuş. Tabii. Sizinki de o koşulları karşılıyor yani. Evet tabii ki. Yani burada aslında bizim dezavantaj olarak gördüğümüz şeyler bizim arılarımız açısından da bir avantaja dönüşüyor tabii yani. Tabii avantaj bir şey. Asfalt olduğunda, çünkü asfaltın sıcakta erimesi sonucu arı gidip onu propolis zannederek aslında kovana taşıyabiliyor. Böylece kovana hani dışarıdan çok bambaşka yabancı bir madde sokmuş oluyor yani. Yine Ama çöp olduğunda, mesela çöplük olduğunda çöpteki tatlı şeyleri bal zannederek gidip konu kovana getirebiliyor. Şehirleşmeden uzak olmamız bizim için o yüzden çok büyük bir avantaj yani arıcılık üretimi bakımından. Evet. Bu arkadaki ev sizin eviniz. Aynen öyle. Biz de kendimiz de bostan ekiyoruz tabii gelince buraya. İşte bir bostanımız var böyle. Evet arkadaşlar bakın. Bostanda domates, biber, fasulye, Salatalık falan. her şey Evet. var. Tabii şu an sonbahar olduğu için yavaş yavaş buradaki sebzeler de tükenmek üzere. Ama şu anda kış hazırlıkları devam ediyor. Aynen. Bir eve uğrayalım o zaman hocam. Değil mi? Buyurun bizim eve önce bizden başlayalım. Merhaba, mavakir. Sekana najde tutura. Radon sal, tisagana çadana bana. Zikran cesto çiçino. Wishi varya sal, taçno. Zımuston itanne manene, zımuston sana kot. Son plevere var. Son tünceli, son uza ya ama zafer son tünceli. De o çıtır ya, verende çıtır bir ne kadar çıtır ya. Da raver daha gulaga bir millet zafi, çey zafi. Haman kan demi kes çinanaka. İyi ki tura şerkeni davana inera.
Kendine Çok selam yapıyorum neresin. Tamam. Çok selam var. Evet abi şunu vereyim size. Bunu önünüzde tutarsanız böyle. Sizi de tanıyabilir miyiz? Benim ismim Muzaffer Eren. Evet. İstanbul'da ikamet ediyorum. Emekliyim. Eşim de emekli. Ben de emekliyim. 6 ay burada, 6 ay İstanbul'da böyle biz vakit geçiriyoruz. Orada kendimizi idare ediyoruz. Evet. İstanbul'da nerede oturuyorsunuz? Ümraniye'de oturuyoruz. Hı hı. Yazları buradasınız. Yazları buradayız. Buraya gelince bir işle uğraşıyorsunuz mu? Yani Hava sıcak. bağ, bahçe, işte bostan vesaire bu tür şeylerle uğraşıyoruz. Öyle çok fazla bir şey yaptığımız yok. Anladım. Videolarını çok izliyorum senin. Canım sıkıldıkça köy özlemim başladığı anda YouTube'u açıyorum. Direkt Deniz Sarı'yı açıyorum. Onun dağları, köyleri, bağları, bahçeleri çekiyorsun. Sana çok teşekkür ederim bu konuda. Ben teşekkür ederim izlediğiniz için. En Çok azından sağ olun. özlemimizi gideriyorsun. Çok Yani sağ bir olun. nevi de olsa özlemimizi Tabii gideriyorsun. canım, evet, Onun için doğru. sana çok teşekkür ederim Denizciğim. Ben teşekkür ederim. Evet. İzlediğiniz için çok sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Tamam, Sizi de tanıyabilir miyiz? merhabalar. Ben İzmir'de oturuyorum. Annemlere geldim işte. Böyle 2 ay oldu buradayım. İsim neydi? Fatma. Fatma abla. Nasıl gidiyor? Mesela kışları mı oradasın yoksa böyle şu anda iznin? Valla öyle 2 aylık bazen geliyorum. Geçen yıl gelmedim. Bu sene geldim. Anneme işte ihtiyacı var. Evet. Kardeşime falan. Çocukluğunuz buradan mı? Bu köyde mi geçti? Tabii ki evet. Burada Nasıldı geldim. mesela eskiden? 17-18 yaşına kadar buradaydık. Vallahi davara gidiyorduk, sığıra gidiyorduk, gidiye gidiyorduk. Ot biçiyorlardı, tapol viraj dene. Köy o zaman tabii 15-16 haneydi. Şimdi 9 ev var burada. Geri geldiler insanlar, ev yaptılar. Güzel oldu yani. Bayağı 9 evde. Önceden babam yalnız geliyordu. Kaç sene yalnız geldi. Sonra çoğaldı Peki işte. kışın neden insanlar kalmayı tercih etmiyor? Sen Vallahi hani insanlar büyük şehrin rahatlığına alıştı sanırım. kışında Buralarda. biraz buranın kışı nasıldır peki? Yani Kar çok yağar son mı? yıllarda eskisi kadar kar yağmıyor. Eskiden biz köyde olduğumuz zaman çok kar yağardı. Yani bayağı 6 ay kış vardı. Şimdi çok kış olmuyor sanırım ama gene tabii. Zor geliyor insanlara ya. Alıştılar şehrin rahatlığına sanırım. Evet, Sonbahar oldu mu hemen herkes gitmeye çalışıyor. Öyle işte. Kışın burada mesela olsa tabii ki soba ile uğraşacak. Orada Tabii. Soba, odun getireceksin. Yani kışlık hazırlıklar. aslında kalmak da istiyoruz birkaç ev böyle düşünüyoruz. Bir kış de bu kalsak tarafta mı? herhalde biraz da tek köy. Hani yolları kapanabilir Evet, kardan bizden belki. sonra köy yok. Tabii zor yani. Kalsa tabii açarlar yolu Evet. mecburen. Yani. İmkan olsa böyle köye temelli döner misin? Ben eşim de dönmez. Kızım hani oralara çok alıştılar. Dönmezler ama ben de köyü çok seviyorum ben. Köyüme gelince gerçekten huzur buluyorum burada yani. Sıkılmıyorum hiç. Doğa güzel, insanlar, komşularımız hani çok güzel. Evde hissediyorsun Seviyorum. değil mi kendini? Tabii kesinlikle. Evet. Hani ben burada olmalıyım diyorum yani gerçekten. Seviyorum köyü çok ama eşim gelmez yani. Yazdan yaza yani belki hani Evet. gelsek de. Tamamdır. Öyle yani. Teşekkür ederim. Benim Biz sormadığım, teşekkür ederiz. sen söylemek istediğin bir şey var mı izleyenler? Yok, teşekkür ederiz size. Ben de izliyordum videolarınızı falan. Teşekkür ederim. Geldiniz, çekim yaptınız. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek? Çok sağ olun. Yolunuz Görüşürüz. açık olsun. olun. Teşekkür ederiz. Yani söyledim herkese. Heh. Bir de şöyle birileri salça yapıyor şu an. Birileri kuşburnu marmelatı yapıyor. Evet. Tam zamanı yani. Tamam. Gezelim şöyle. Kimin evine giriyoruz? Şimdi Hasan Bektaş kendisi Kirvem olur zaten. Kendileri Gemlik'te yaşıyor. Onlar da işte 90'lı yıllarda köyü terk eden ailelerden. Şimdi tabii köy hasreti işte. Az önce ablam da söyledi ya işte. Dayanamıyorlar. Yazları geliyorlar. Yine bostan ekiyorlar. Uğraşıyorlar. Zaman geçiyor burada bir şekilde işte. Temiz hava, temiz su. Bakın arkadaşlar dalından şu elmaların güzelliğine bakın. İşte burada mesela meyve ne yetişiyor hocam? Tam onlar böyle. Ya burada yabani elma armudumuz çok. Hı hı. Gerçekten çok. Bu yıl maalesef Mayıs ayında bir aşırı soğukluktan dolayı çiçek döktü ve maalesef yoklar. Hoş bulduk. İyiyim teşekkürler abla. Sen nasılsın? Merhaba. Şöyle gel istersen. Ercan Hoca artık benim spikerim. Evet. O devam edecek röportaja. Mikrofon neka donto. Teni den ya pece. Gitara peseke. He. He. Ama hayır. Khayr selamet bra. Sen atstıra. Tu es brando. Tisakran tu tutura tikrata. Ezikrinne hal çeft. Zamanta konzena. Ne kelime. Çıkar kvinena.
Şılanı vezim. Şilano. Ya. Gemlik rundu yoksa iter rundu? Tarımda. Zımıston meşeri boş ver. Manta vorama yaşlı mı? Man eşkin men ta raun mara rane kani. Ben ne was tansına masto kalme masto. Cigerem ha. Kuwa masta nefes dalga masta. Rak rane bir kev kuşuş mas kevran geçmez. Sekin mi? Aha. Doğru. Ha niye bura? Doğru. Rane kani. Evet. Hatta zenginin gönü olsa fakirin canı çıkar. Niye? Evet. Ha, Doğru. Evde kim var teyze? Çelik masta. Çena katoyes değil mi? Onu kız ha gaymıştım. İyi herhalde teverine vecne. Mara Ne şilano vecne mısna ne? He? Şilano bu mısna mı? Ne Niye? Tu mara bu mısna? Bir tövmüşsün. Şilano dediğimiz kuş burnu bakın arkadaşlar. Şimdi içeri giriyoruz. Merhabalar. Şakın arkada gitti. Ne karşılamışsın böyle? Ne kanıyla naymarım. Bu da beni serdin. Ama kefir akma ders kemetra. Ya. Mutura bak ma ders kemetra. Ala geçmişken. Nara kayma kamına kuskuran girin. Kıvama hocam. Tanışsak sana kemezi. Ben mi? Kime kavanozum? Gelme. Kavanoz da esti. İşte. Niye bu mısna? Mara. Nereye? Jiye bu mısna? Nereye kavanozum bir akıva açım şimdi. Bu bizim kuşburnu reçelimiz, tanıtalım. Evet. Ne güzel olmuş bakın arkadaşlar. Bakın bu kaynadıktan sonra böyle süzüyorlar. Bu şekilde kışa yemeğe hazır oluyor. Buyurun. Aynen öyle. Çok güzel olmuş. He, Siz de tanıyalım abla. Böyle şeyden teyzeden mikrofona İkinci mikro. şöyle. Heh. Evet siz de tanıyalım. Ben Nurşen Bektaş. Gemlik'ten geldim. Ardışlı köyüne. Annemle babamla 3 ay burada Bize bakacak. Zaman kalıyoruz, geçiriyorsunuz. zaman geçiriyoruz. Aynen. Havası için, toprağı için değil mi? Aynen öyle, Evet. temiz havası için. Ne güzel valla. Öyle geçiriyoruz işte zamanı. Amcamıza da o zaman uzatalım. Onu da bir iki dinleyelim. Evet. Evet tamam. Sen de dinleyelim amca hele. Ben Sen nasılsın? Ne var ne yok? vallahi iyi, pek ne iyiyim ne kötüyüm. Rahatsızım ben. Geçmiş olsun. Ellerim, ayaklarım halim uyuşuyor. Buranın havası iyi gelmiyor mu? Geldiler fakat ben ameliyat oldum. Doktor dedi daha geç devam et git temiz havaya. Halen devam ediyor. Ellerim uyuşuyor, ayaklarım uyuşuyor. Ben Neydi? ameliyat oldum bağırsak. Bağırsaktan o. Bağırsaktan ameliyat oldum. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Temiz çıkmadı. İlaca girdim. Kemoterapi aldım. İşte ondan sonra geldim buraya. Anladım. Öyle. İnşallah buranın havası sana şifa olur. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Temiz hava iyidir. Evet. İyi olur. Öyle. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Öpüyorum. Sağ olasın. Hadi hatır ve teyze. Gayet okey. Yer misiniz böyle taze taze? Vallahi iyi olur. Bir tane alalım. Ercan hocama da bir tane alayım. Hocam Teşekkür buyur. ederim abla. Teşekkürler. Afiyet Bereketli olsun. Afiyet olsun. Evet şöyle salatalığımızı da aldık. Şimdi yola devam ediyoruz. Evet, salatalık yiyerek. Şimdi burada geçen hafta hava çok soğudu. Yani dediğim gibi köyümüzün rakımı mesela 1650. Yüksek bir yerdeyiz. Karadeniz'e falan yılın ilk karı yağdığında bizim yukarıdaki Yel Dağı'nın zirveleri de beyazlamıştı mesela. Oraya da kar attı. Ve Bu çok sene soğudu ilk hava. karı gördü yani Tabii değil mi? tabii ilk karımız yağdı buraya. Haberleri falan da çıktı yani. Burada zaten tabii, odunları hazırlamışsınız. Odunları da hazırladık tabii. Soba yakıyoruz şu an. Sabah akşam soba yakıyoruz biz. Şu an öğle sıcağında böyle gezebiliyoruz rahat rahat. Güneş battığında bayağı soğuyacak burası. Evet. Şimdiden karas- söyleyeyim de. evet arkadaşlar tabii karasal iklim olduğu için hani öğlenleri böyle kolsuz gezsek de akşamları gerçekten çok serin oluyor. Evet. Ama o yuması da bambaşka o serinde değil mi? Tabii yani hemen hemen yazın bütün zaman yorgan ile uyuyoruz yani hani. Evet. Başka yerde insanlar sıcaktan uyuyamazken. 90'lı yıllardaki bu Erzincan depreminden sonra bizim köy evleri hasar görünce yapılan evler olarak böyle buraya yapıldı. Hepsi yan yana yapıldı tabii. Eski köy yaşamını düşündüğümüzde şimdi burada üretim yapılacak olsa, hayvancılık yapılacak olsa aslında çok da uygun değil. Çünkü eskiden köy içerisinde birçoğunun ahırı hemen evinin yanındaydı. Samanlık evin yanındaydı. Şimdi burada onu yapmaya kalksak hani öyle yeterli bir alan da yok aslında. Yan yana olmak tabii ki güzel ama. Bir leoma tenekeseyke. Say. Çok yorgunum. Vallahi çok yorgunum. Daha ne Bebe var? tene becer. Mama hers. Kırdı selamet bire. Sekanat tıra.
Allah'a şükür iyiyim. Siz nasılsınız? İyisiniz. Biz de iyiyiz. Teşekkür Allah ederiz. iyilik versin. Ne var ne yok? Ne yapıyorsunuz Araba bir şey böyle? Yok. Allah'a şükür hava temiz işte. Geldik burada hava değişmeye. Salça çıkarıyoruz. Bakabilir miyiz salçanıza? He? Salçanıza bakabilir miyiz? Niye bakamazsın? Kaldık kurban olun. Yavaş yavaş kaynıyor. Daha var şeyde. Kışlık. Biber domates karışık. Biber domates. Güneş kurusu mu yapıyorsun yoksa? Yok yok. Böyle daha dolduruyoruz, kaynatıyoruz, katı oluyor. Kavanozlara dolduruyoruz. Sos yapıyorsun yani. Sıcak sıcak. Sos mu Yok yapıyorsun? sos değil. Salça yapıyoruz. Salça yapıyorsun. Evet evet. Burada yan tarafta da bahçeleri var. Şöyle bir vadinin içerisindeyiz. Bahçeler mahvetti, dondurdu bahçeleri. Vallahi Dondu mu? Çok güzeldi. Domatesi, salatalığı hep dondurdu. Çok soğuk oldu. Geçen çok soğuktu. Öldük soğukta. Soba kurdunuz mu? Sobayı kurduk. Bu soba dışarıdaydı. Olmuyordu. Yeni aldık. İçeriye. İçeriye yeni aldık. Kurduk. Yakıyoruz işte ne yapalım. Bahsettiğim Yaşlı- işte o geçenki soğukta Evet. epey bir üşüdü bizimkiler. Çoluk çocuk var mı yanında teyze? Kızım var bir tane. Bekar hiç evlenmemiş büyük. Ha, bir kızım var yanında. 6 tane çocuğum var. 2 oğlan. 4 kız. Bir kız evlenmemiş. Onun yanında duruyorum hep. Kışın siz nerede duruyordunuz? Bursa'da. Siz de Bursa'dasınız. Evet biz Bursa'da oturuyoruz. Hmm. Evimiz var Allah'a şükür. Sonra götüreceğim kadın açacağız. Ha, teyzenin kızı siz mi? Evet. Kızım. Bu kızın yanında kalıyorum hep. Hı hı. Ne güzel. Kızın da var. Kızlar çok hayırlı değil mi teyze? Kızlar da benim oğlum da hayırlı. Ben oğlumda hiç geçmiyor. Yani oğlum bir tane. Vallahi Cafer bir tane. Oğlun nerede oturuyor? O öğretmen Bozüyük'te. Bilecik'te, o da kendisi matematik öğretmeni. Bilecik'te mi? Hı hı. Yok Bozüyük'te kurban olun. Bozüyük'te. Hı hı. Bozüyük'te kalıyor evet. Ev almış orada oturuyor. Eşi de öğretmen, kendisi de öğretmen. O zaman buradan selam gönderelim hocaya. Tamam selam gönder. Öpüyorum oğlumu. Cenab-ı Allah yardımcısı olsun. Oğluma da hep dua ediyorum. Vallahi çok iyi yani kız gibi. Kızlar da iyi. Ama o diyor gel yanımıza ben kimsenin huzurunu bozmayayım. Belki oğlan istiyor. Gelin istemez. Ben İster ister. Allah istemez geline. Allah huzurunu bozmasın yeter. O Evet, kadar. amin amin. Tamam teşekkürler teyze. Görüşürüz. Ben de görüşürüz. Ben de teşekkür ederim. Sımem kor diyene Riyetone diyene Sımem kor diyene Riyetone diyene Nakoyema bonema Mezelamı biyene Nakoyema bonema Mezelamı biyene Kata şeri sevkeri Tıho vira bekeri Tımı virane sona Es-sain kar keri
Kata şeri sepkeri Tıho vira bekeri Tımı virane sona Esayin karkeri Zairam kapasona Müteyna da verdana Zairam kapasona Müteyna da verdana Mıtora bak meso Sona malına teyna Mıtora bak meso Sona malına teyna Kata şeri sepkeri Tıho vira bekeri Tımı virane sona Esayin karkeri Tımı virane sona Esayin karkeri Sizin elma güzel. Bu sene tutmamış hiç. Vallahi hocam biz senden en iyisi böyle Plümür'ün köylerini gezelim. Vallahi olur, Sen güzel olur. alışkınsın. Kameraya daha önce sanki. Gezmek de güzel. Her köyümüz ayrı bir güzel gerçekten. Evet. Kolay gelsin abla. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş bulduk. geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sakine. Yazın buraya geliyoruz. Kışında Bursa'ya gidiyoruz. Bu köydekiler hep Bursa'ya gitmiş. Neden abla? Orayı bilmiyorum. Muhtemelen bir köylümüz gitmiş, bir aile. Hı hı. Diğerleri de onları takip ederek. Yani bu tabii köy göç vereli çok olmuş. Yani 90'lı yıllarda toplu bir köyden tabii şey oldu, terk ediş oldu. Ama tabii onun öncesinde iş koşulları, çalışma vesaire sebepleriyle. Tabii orada biraz da iş koşullarının Evet. oluşması. Okul sebebiyle, çocukların okulları sebebiyle giden aileler olmuş yani. Muhtemelen onları takip etmişler yani. Plümür'den genel anlamda bir göç almış Bursa yani. Evet. Gemlik özellikle. Evet evet. Gemlik'te çok plümürler var. Bursa'da da öyle yine. Abla neler yapıyorsun bahçeden, böyle neler üretiyorsun, götürüyorsun? Yeşil fasulye, Hı hı. nohut, Evet. kabak, domates. Ne güzel vallahi, her şey doğal. Evet, Peki şehre gidince köyü özlüyor musun? özlüyorum. Hatta gitmek istemiyorum ama mecburum. Mecbur değil mi? Evet, burada kimse olmadığı için tek evde olmuyor. Kışın burada yollar açılmıyormuş. Biraz da sağlık sorunu olanlar için Evet. hastaneye biraz da gidip öyle. gelmek Evet. zorlaşıyormuş. Evet. Onun için kalmak istemiyormuş. Evet. Yani biraz önce sohbet ettiğim kişiler de öyle söyledi. Yani birkaç ev olsa kalırım ama kimse kalmadığı için kalamıyorum. Çünkü gerçekten burayı seviyoruz yani. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ ol.
Hemen arkanda kabak kuruları var asılmış. Ha, bak. evet bak Aha. onları ilk soracaktım sonra soramadım. Bakın kabak kuruları var arkadaşlar. Ne güzel. Bunlardan ne yapılıyor hocam? Muhtemelen kışın yemek yapıyorlar yani. Dolma için mi? Ha. Yaprak sarması gibi, bizim yaprak sarması gibi dolma yapılıyor. He, tamam çok güzel. Eline sağlık abla. Sağ olun. Bostanları burası. Burada tabii mevsim şartları biraz geç oluyor. Ondan dolayı da domatesler Evet. geç değmişler. Evet. Daha hala yeşil domatesler var hocam. Ya bu yıl şey oldu, mevsim biraz dengesiz diye. Yani ilkbaharda 2 sefer burada aşırı soğudu havalar. Hı hı. O bitkinin gelişimini olumsuz etkiledi tabii. Sonrasında rüzgar soğuk. Temmuz itibariyle biz ısındık diyebiliriz yani hani. Bitkinin yetişmesi haliyle gecikti. Şu an işte mahsul üzerinde hep yani. Evet. Domatesler, Çoğu fasulyede daha yine, kızarmadan biberde. Evet. kış geliyor. Aynen öyle. Biraz iklim koşullarımız kötü olsa da doğamız çok güzel. Daha güzel evet. Bozulmamış, el değmemiş. Burada bozulmamasının nedenleri de tabii ki insanların doğaya sahip çıkması. Bu bölgede böyle bir ağaç, bir taş Evet. genelde ziyaret olarak tabii. kabul ediliyor. Biraz o kültürel şeyden bahsedebilir misin? Ya tam onu Özellikle. diyecektim işte. Bizde mesela şu an şu yukarıda bir meşe ağacı var. Epeyce büyük bir ağaç, ziyaret olarak kabul ediliyor. Hı hı. Hemen altında şurada bir başka bir büyükçe bir meşe ağacı vardı. Bizimkiler ziyaret olarak görürdü mesela. Bizimkiler güneşe döner, sabah güneş doğduğunda güneşe dua eder. Gece ay doğar, aya dua eder. Ateşe su dökmezler mesela, ateşin harından dolayı mesela. Doğaya inanılmaz bir şey var, hani hakikaten saygı var o anlamda. Bir canlının canını almak bizim inançta şeydir yani, hani çok büyük bir vebaldir. Burada hatta dağ keçileri falan var. Dağ keçilerimiz mesela Dokunmak var. günahtır, Tabii, değil mi? tabii. Dolayısıyla da mesela çok çoğalmışlar, bizim köyde de görülüyor bu arada. Eskiden mesela yoktu bu kadar çok. Son yıllarda insanlar daha duyarlı bu konuda. Bazen biz de görebiliyoruz sürülerini, geliyorlar köyün Yani buraya. yaban hayatında şu anda doğada neler var mesela? Vaşak, domuz, tilki, ayı, kurt, çakal olduğunu görenler yani söylüyorlar. Tilki olduğunu var. söyleyenler var. Evet. Dağ keçisi var, keklik. Evet. Yukarıda ur kekliği var dağda yine. Susamuru, yılan yani birçok canlı var. Daha Evet, bir evet. sürü ismini sayamayacağım, aklıma gelmeyenler var yani. Burada kimin evine gidiyoruz hocam şimdi? Burası abimin kayınpederinin evi oluyor. Hoş bulduk teyze, merhaba. Böyle gidelim, ilerleyelim hocam. Hoş bulduk. Böyle çekiyoruz ama izniniz var değil mi? Tabii ki. Hoş geldiniz. Merhaba teyze. Teyze merhaba, merhaba. Ha, teyzem burada bak kuşburnu reçeli yapılıyor. Nasılsın teyze, iyi misin? Bu ne? Eznya Compe Çok kısa bir Ya. Sesin gitsin diye. Sesini kaydetsin diye. Sekana çıtıra. Kumdu tuğus bebeğiz. Masakeni tutturuyor. Makron me hal çef zamanta konzena. De oyna de o da frahore işte karda bostandı neydi orası pis Ne ka pede nine vrazena herhalde sene artık değil mi? Kaç rasmedes? Ekim'in 15'inde falan gidiyoruz. Gidiyorsunuz artık. Şimdi tenine bir giriyor tamamen. He. İyi, tadı kıvamı yerinde yani. Çok güzel olmuş ama kıvamı. Bana tenine onu hemen açtı. Bakın süzülmüş güzel. Bunlar şifa kaynağı. Ya bilmediğimiz bir sürü faydası vardır değil mi hocam? Tabii. İşte köyü bizimkiler tavaf ettiler kuşburnu toplamak için. Burada doğada kendiliğinden olan bir Kendiliğinden bitki, olan değil mi? bitki. Tabii organik işte yani hani doğada kendinden. Hatta ekolojik diyorlar artık son dönemde bu tip ürünlere yani. Evet. Evet. Hiçbir insan müdahalesi olmadan yetişen Kendiliğinden oluyor. meyveler. Aynen Abimizi de tanıyalım. Merhaba ben Merhaba. Ercan. Ben de Evet. misafirliğe geldim. Evet Ercan. Tamam Bursa'dayız biz. Hı hı. Böyle Nasılsın misafirliğe Ercan abi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi Ben misiniz? de iyiyim, sağ olun. Bir de güzel bir ortam, doğa güzel. Evet. İnsanlar güzel, çevre güzel. Her şey çok güzel, doğal bir şey. Biraz geldik burada dinleniyoruz yani doğrusu. Ne kadar süre buradasınız? Vallahi biz 10-15 gün kadar buradayız yani. En az 15 gün kalıyoruz. Şehirde ne iş yapıyorsunuz abi? Bir şehirde emekliyiz. Şu anda bir şey yapmıyoruz. Güzel işte böyle senenin belli zamanlarında buraya geliyoruz, dinleniyoruz yani eşimle beraber. Merhaba abla. Merhaba, Nasılsın, iyi misin? iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim.
Köydesiniz. Ne? Nasıl? Annem Moral... babam burada. Biz Evet. de yanlarına geliyoruz ara ara işte. İyi, köyü çok seviyorum ben. Çok güzel. Yani senede birkaç defa geliyoruz. Gelince nasıl hissediyorsun? Çok iyi. Çocukluğumuz burada geçmiş. Yani çok severim burayı. Fırsat olsa hep kalacağım yani neredeyse. Evet. İşte Umarım ara ara gidip köylerimiz gidiyoruz. böyle şenlenir de İnşallah. tekrar insanlar yaz kışta kalırlar. İnşallah inşallah. Evet. Ben Burada de çok buranın isterim. fasulyesi mi bu? He, buranın. Babam bostanda yapıp burada çıkartıyor. Hı hı. Bakın burada yetiştirdikleri Çok güzel fasulye. fasulyesi de. Bostan da hemen şurası. Şu görmüş olduğunuz ön tarafta bostanı var. Zaten şu söğüt ağaçlarının hemen yanından bir dere akıyor. O da Yel Dağları'ndan gelip böyle akıp Pülümür'e doğru gidiyor herhalde. Evet aynen. Sulamayı da zaten bu dereyle yapıyoruz. Bizim Pülümür çayının da yani bir Bağırdağ tarafından en üst kaynağı, öteki en üst kaynağı da bizim burası oluyor. Pülümür çayı buralardan oluşup aşağı doğru akıyor yani. Şu arkadaki ağacı çekebilirsin mesela. Bu yabani armut. Üstünde küçük küçük var. Ya bunları sade yemek çok zor tabii ki. Yani Bu kurutup... ahlat armutu işte. Öyle mi oluyor? Tabii ahlat. Aslında burada yabani armut olarak bilinen Evet, ahlat aynen. ağacı. Nametiyor her. Hemedo. Vrende devasma çıtır bir kat çıtır ya. Ma vende devo previen gava devo biakla bir de dire çeymende o geminin yeni zumustoni ki ben attola devo keçne mandinta. Tan çeybi vrende? Verende zamanı çevres çebi. Çevres çey. Abi. Hirspon çevres. Rabi o zaman. Yok ra çinebi. Ra çinebi. Elektrik çinebi. Elektrik çinebi ra çinebi okulu katan 67. Okul çinebi 67'deki deprem bir taktona vreşti. Okul taktona vreşti. Zamanı ki en iyi hareket peydan işte kemerle vreşti. Şimdi Kirvem Mustafa Yoler'in evindeyiz. Kendisi bayağı böyle büyükçe bir yere patates ekti. Hasadını da yeni yaptılar. Bu sizin meşhur köyün patatesi değil mi? Evet aynen. Şöyle gösterelim. Şurada abimizin ayıkladığı yerden gösterelim. Evet şöyle. Hocam buyurun. Evet nasılsın abi, iyi misin? Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, teşekkürler, sizi sormalı. Bizler de iyiyiz. Sağ olasın. Buranın patatesi meşhurmuş abi. Evet. Biraz o geçmişinden günümüze biraz anlatabilir misin? Ya şimdi geçmişten günümüze evet Gersunut'un patatesi gerçekten çok meşhur. Yani aslında Gersunut'un her şeyi meşhur da ama patatesi bir tık daha meşhurdur gerçekten de. Ama tabii köylerin boşalmasıyla beraber yani sulama haklarımızın olmadığı zaman da pek yani nadiren az ekiyoruz. Yani ihtiyacımın dışına biraz çıkıyor ama o da yani gerçekten de hayat şartlarına zorlanarak bunları da ekiyoruz. Daha ama ona oluyor. normalde vahşi sulama diyorlar, biliyorsun değil mi? Ya vahşi sulama da ama o eskiden o vahşi sulamalar daha güzel oluyordu. Gerçekten de. Bol bol su alıyor diyorsun Aynen, değil mi? gerçekten öyle. Evet. Yani evet. Ya o da damlama da gerçekten güzel ama. Bilmiyorum tabii, ben bildiğim bir konu değil. Şöyle, Patateste yok. damlama olur mu olmaz mı onu da Ya bilmiyorum. olur aslında da en mantıklısı o ama o da maliyet açıyor. Evet. Maliyet o sıkıntı yapıyor o da bu sefer de. Ya. Şimdi patatesleri topladın. Nereye götürüyorsun abi? Valla Pülümür'e satıyoruz. Alanda çok bu arada. Meşhur olduğu için gerçekten de çok. Yani burada komşularımızda işte eskiden mavatene hırmasık. Hırmasık gakemevla. Hırmatçık yani ne yapıyordunuz? Yani mesela olmayanlara veriyoruz. Göz Mesela, hakkı. Göz hakkı. Göz hakkı veriyordunuz. Göz hakkı veriyoruz. Ya, vereni vatene hırmasık mavatene. Yani göz hakkı denen bir şey vardı. Onu şu anda patates ekmeyenlere veriyoruz. Ha, ne güzel. Evet. Hiç maalesef. karşılıksız göz hakkı diye Kesinlikle, veriyorsunuz kesinlikle, komşuya. kesinlikle. Zaten göz hakkının karşılığı olmaz ki. Verilir yok onun yani. Siz de kışın Bursa'ya mı gidiyorsunuz abi? Yoksa? Bursa'ya gidiyorum. Ben Bursa'da az kalıyorum. Yani işte 11. ayda gidiyorum. Mart'ta buradayım. Mart'ın 1 ile 5 arası buradayım. Ha, çok iyi. Evet. Çok kısa bir süre kalıyorsun. Kısa bir süre kalıyorum. Yani işte Ercan hocamla beraber işte arıcılık yapıyoruz aynı anda.
Yani arı için olsa sonuçta bir de ben köyü çok seviyorum. Hı hı. Doğayı çok seviyorum. Ne güzel. Onun için yani gerçekten de Bursa'da kalmak da istemiyorum açıkçası. Şöyle köyümüzde burada Ercan Hoca da biliyor şey yok. Yani komşu yok. Yani bir tane komşum olsa ben köyde kalacağım. Kalmayı da çok istiyorum. Çok arzuluyorum. Umarım kalır. Yine köyünüz kışında şenlenir abi. Kesinlikle burada bir tane akrabam, bir tane komşum kalsa ben hazırım burada. Kesinlikle hazırım. Yani dört gözle bekliyorum. Acaba burada kışın ya Mustafa ben kalıyorum sen de kalır mısın diyeni bekliyorum aslında. Gerçekten söylüyorum ama gerçek kalacak kişi olacak burada benim yanında. Yani gelecek işte kar yağdığı zaman, soğuk olduğu zaman ben bırakıp gideceğim. Öyle yok. Kalacak burada. Hocamın öğretmenlik işi olmasaydı o Ya kalır. kesinlikle eminim. Eminim Herhalde biz eminim. beraber kalacağız da. Ama bu işi herhalde ki ben Erdal Kivran'la bu işi gerçekleştireceğim. O murada da ben alacağım onunla beraber burada. Öyle düşünüyorum ben. Hadi inşallah. O benim ahtımdır yani kesinlikle. Tamam. Ki o da olacak yani. O da o hayalimde Erdal Kivran'la beraber o hayali burada eminim ki gerçekleştireceğim. Ben öyle düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Sağ Biz olun. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Eyvallah. Evet Gülhan abla. Merhabalar. Gülhan abla tavuklarını şu an gezdiriyor. Merhabalar. Nasılsınız Şöyle abla, iyi mikrofonu misiniz? uzatayım Teşekkür ederim. Sağ ol. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Gülhan. Dursun Yolar'ın eşiyim. Köyün muhtarı Dursun. Nasıl abla köyde yaşam kadınlar için Vallahi- nasıl yani? Yaşam biraz sıkıntılı, zor. Erkekler Çünkü mi daha çok çalışıyor, kadınlar mı? hep birlikte çalışıyoruz ya. Erkekler de çalışıyor. Ayrı bayanlar gayrı da yok çalışıyor. diyorsun, Yok, değil mi? Ayrı gayrı yok gibi. Hı hı. Gibi. Zaman zaman biz daha çok çalışsak da diyorsun. Evet, aynen. Toplaması zahmetli mi abla Çok bunu? zahmetli. Çok toplaması ayrı, yapımı ayrı bir zahmet. Eziyet Tamam. yani. Çok zor bir şey aslında. Toplaması evet dikenli ağaç olduğu için çok bayağı insanın kolları falan hep dikenli oluyor, yırtılıyor, dikenler batıyor. Çok gerçekten zor toplaması. Peki bu kuşburnunun ne gibi faydaları var böyle bildiğiniz? Ya bu aslında duyduğunuz? bu değil de kurutulmuş olarak daha faydalı çay olarak yani. Öyle mi? Aha, doktorlar bile söylüyorlar yani. Tabii Aha. antioksidan Hani onu da- içeriyor. aha, o mesela onu da tam kaynatmıyorsun. Kaynar suyun içine koyup o şekilde içiyorsun. Anladım. Aha. Tamam. Aa, Kolay gelsin. Sağ olun. Emeğinize sağ olun. sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben Dursun Yoleri, Ardaşlı Köyü muhtarıyım. Bu dönem muhtar oldum. İşte köyümüz gördüğünüz gibi vadi arasında güzel bir köy. Evet. Biraz Doğası, köyünü yaşayışı. anlatman gerekirse abi. Nasıl bir köydür? Nasıl köy kurulmuş burada? Eskiden böyle anlatımlar var mı mesela? Ya anlatımlar tabii ki 1600'lü yıllara dayanıyor köyün tarihçesi. O dönemde dedelerimiz işte Mazgirt'ten gelmişler. Mazgirt'ten buraya Mazgirt'ten yerleşmişler. buraya yerleşmişler. O sonra işte çocuklar olmuş, köy gelişmiş. Ermeniler de burada yaşamış tabii ki. O zaman Ermeniler de varmış. Ermeniler gidince de işte köyde bizim kiler kalıyor. Ondan sonra işte köy yaklaşık o zamanlarda işte 25-30 sene arası. 90'larda işte köyde kimse kalmadı, göç verdi. Şimdi ise yavaş yavaş geri dönüşler oldu. Şu an mesela kaç yıldır böyle geri dönüşler oldu? Yaklaşık 10 yıl 10 yıldır var geliyor yani. insanlar Yavaş yaz. yavaş konutlar çok durumdaydı, kötü durumdaydı. Şimdi herkes kendi çabalarıyla işte yaptı böyle köy güzel. Köyün böyle ben gelirken şunu hissettim. Yolu biraz sıkıntılı. Yol evet işte o yol sıkıntımız çok büyük gerçekten. Evet. Biz de onunla ilgili de çok şey yapıyoruz da yolumuz çok kötü. Yani buradan işte yetkililere gerçekten sesleniyoruz. Yani bu yolun yapılması, yolumuz stabilizesi bile yok. Evet. Toprak. Siz de geldiniz gördünüz. Evet evet. Yani biz bunun için çok mücadele verdik. Henüz bir sonuca ulaşmadık. Asfalta bir yaklaşık 4-5 kilometre mesafede değil mi? Yani tabii 5 kilometre. 5 kilometre. 5-6 kilometre. Aslında çok bir mesafede değil yani. Değil. Yapılabilir. Tabii yapılabilir. Yani bir işte o rampamız var. Orası sıkıntılı. Aha. Oradan da yolun değiştirmesi için müracaat ettik de orman izni sıkıntı Evet. oldu. O yüzden beklemedeyiz böyle. Evet. Henüz bir Bunun dışında kavuşmadılar. söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eksik olan böyle sizin gördüğünüz, Ya talep ettiğiniz. eksik olan işte altyapının olması, işte yol en büyük sorunumuz yol.
Gerçekten en büyük sorun yol. Onun dışında da işte altyapı sorunumuz var. Kanalizasyon, işte çevre düzenlemesi falan. Yani onun dışında çok büyük sorunumuz yok. Evet. Yani köyümüz güzel gerçekten. Her sene işte ilkbaharda geliyoruz. Sonbahar kar yağana kadar buradayız. Niye zahmet ettiniz ya? Vallahi size Zahmeti. hiç gerek yoktu ya. Ne gerek? Zahmetli mi olur? Ne yaptık ki? Ne güzel de ekmek. Biraz zahmet çıkıp kahvaltı mı var? Valla no sayma tane bir serdim. Çay? Masma çay ya oldu saat yok ki semaveri girin abi bırakayım ben içerim. Sen sadece Türkiye mi var be? Hakan ha. Yine kavra Şey böyle dalıkta inmiş ya. Ayda. He. Sema kaydam hakkı var. Telefonda Türkiye'de Türkiye var beni. Kızak yana. Eyvah eyvah. Narvon torak mare kamano. Ita Herne mi bırak herne mi? Böyle perro acena. Mange u ameste. Yine racenna kaka. Ya bu ne şeker. Sıcak var. Sıcak ekmek durum peyniriyle güzel olur. Çok teşekkür ederim. İyi siz. Tamam kalsın böyle. Sıcak bak. Onunla durum peyniri güzel olur. Ercan bunlar fazla mı canım? Evet, orada kovanlar var. İlaveler. İlaveleri de temizlemişsin. Tabii aynen. Depo burası mı? Sonraki sezon için kullanıma hazır. Depoladığın, Aynen, aha. paketlediğin yer burası yani. Aynen bal paketlediğim, süzmesini yaptığım, siparişleri hazırladığım yer burası. Süzme bal kazanımız. Evet. Orada dinlendiriyorsun değil mi? Burada balı dinlendiriyorum. Evet. Şey çok önemli. Özellikle süzme balda balın ısıl işlem görmemesi çok önemli. Bal içerisindeki küçük polen, mum parçacıkları o partiküller sebebiyle ve balın içerisindeki nemden dolayı balda bir zaman sonra donma oluyor. Baldaki bu donma aslında şey değil. Hani balın sahte olduğuna dair bir şey değil. Tam tersine hakiki balın donması gerekiyor. Çiçek balı yani donar Çiçek balı diyorsun. donar, evet. Bakabilir miyiz hocam? Makinemizde bu işlemi birazcık geciktiren bir makine. Ne güzel. Şu dış kısmı, kalın olan kısmının içerisinde su var. Su haznesi. Ve bu su ısınıyor. Isınan su içerideki balı ısıtıyor. Daha sonra balın içerisindeki biz balı tabii süzerken elekten geçiriyoruz. Yine de bir takım işte polen ve mum parçaları, hava kabarcıkları kalıyor balın içerisinde. Onların da dinlenmesi ve daha da arındırmak için bu işlemi yapıyoruz. Bu sayede bal biraz daha geç donuyor. Evet, burada paketlenmiş hali. Yani aynen, burada da kavanozlara aldığınız. Kavanozlaması da kolay oluyor. Bir tane göstereyim şöyle. Çok güzel. Tabii şu anda bu bal paketlenmek üzere, bir takım birazcık ısındı. Şöyle ellersen görürsün. O yüzden bu kadar akışkan. Yoksa sakız gibi oluyor ve dolum işlemi çok uzun sürüyor. Zor oluyor. Bir de dediğim gibi dinlenebilmesi için. Burada tabii balın 40 dereceyi aşmayacak şekilde bu işlemi yapmak gerekiyor. Çünkü 40 dereceyi aştığımız zaman balın içerisindeki bir takım enzim ve minerallerin ölmesine sebep oluyor. Yani kışın soğukta kalırsa bu bal çiçek balı olduğu için donabilir, tabii değil ki, mi? tabii ki donacak. Donarsa o zaman gerçek baldır. Donarsa senindir, donmazsa donan balın peki hocam, bu şekilde tüketilmesini tavsiye ediyorum. Şimdi arıcılıktan bahsettik. Burada balınız var. Sana nasıl ulaşabilir insanlar? Hani bu baldan almak isterlerse. Bana nasıl ulaşabilirler? Pülümür'de kooperatifimiz var. Pülümür Merkez Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Hemgen Bal markası ile ballarımız orada paketlenip satışa sunuluyor. Oradan ulaşabilirler. Yine bireysel olarak bana ulaşabilirler. Telefonunu açıklamada bırakalım mı? Olur tabii ki. Memnun olurum ben de. Tamamdır. Evet, şöyle karakovan bal gösterebilirim. Olur. Evet arkadaşlar, bu bala ulaşmak isterseniz, Ercan Hoca'dan bal almak isterseniz kendisine telefonunu bırakacağım açıklama kısmında. Oo, çok güzelmiş hocam. Evet, bu karakovan, yani bunlar tabii ki tam arının tam doldurabildiği peteklerimiz.
Ha, çok güzel. Tam olarak dolduramadıklarını süzdük. Süzdüklerimiz burada. Karşıda zaten boşalan petekler. Hı hı. Ha bakın arkadaşlar. Hı hı. Peki hocam bu sene mesela karakovan veya süzme balın fiyatı nedir? Perakende sattığınızda. Ya bu yıl 800 liraya süzme, 850 liraya petek, 1500 liraya da karakovan satışımız var. Çok iyi. Şu kutulara koyup tabii ki gönderiyorum. Yoksa diğer türlü petekli haliyle kargoda ellerine ulaştırmamız çok zor yani. Kırılır çünkü. Zarar görür kargoda. Çok güzel. Emeğine sağlık hocam. Gerçekten çok güzel olmuş. Rica ederim. Tabii arıların da kanatlarına mı sağlık diye. Tabii ki yani. Aslında en büyük emek onların. Evet. Bir yıl boyunca uğraşıp görmüş olduğumuz balları yapan onlar yani. Biz Evet. onlara refakat ediyoruz öyle diyelim yani. Evet. Siz de bu mesleği yapıp gerçekten kutsal bir meslek. Çok teşekkür ederiz size. Ben de teşekkür ederim geldiğin için. Bizi insanlara tanıttığın için. Çok sağ ol, var ol. Sağ ol. Bura eskiden beri bizim köylüler tarafından suyu çok beğenilen bir çeşmedir. Daha sonrasında da köye işte gelen kurbanlar falan burada kesilip işte yemek masası falan öyle o amaçla yapıldı. Yani kurban hizmetini köylülerimiz burada yaparlar. Çeşmemizin suyu da çok güzeldir. Şu an biraz az akıyor. Sonbahar aylarında biraz azalıyor tabii. İlkbaharda biraz daha coşkun akıyordu. Bu arada köy çeşmemiz çok eski. Şu taş, çay taşı Ermeni ustalar tarafından yapılmış. Köy, bu çeşme zaten Ermeniler zamanından beri yani kullanılan bir çeşme. Şu an bulunduğumuz yerin hemen üstünde kilisesi vardı mesela. Öyle mi? Kilisenin duvarları falan bir zamana kadar ayaktaydı ama işte maalesef. Şu su deposunun gözüktüğü yerler mi? Yok, şu hemen şurası. Hemen Şu önümüzdeki sırt yer. Sırt, tepe. Ha, Evet. şuradaymış. Burada da köyün eski evleri var. Bakın duvarlara falan. Hep taş evlermiş. Evet ve evler 2 katlıydı yani. Alt kat ahır, üst kat ev olarak kullanılan evlerdi. Keşke korunabilseydi. Ne güzel yapılar varmış aslında. Ayağına sağlık. Bu var be. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Herkese selam bir kesto. Katır besuma. Evet dostlar, bir köy gezimizin daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için videomuzu beğenip sevdiklerinizle paylaşırsanız çok seviniriz. Bu arada yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanız önem arz ediyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.